Herkese merhaba, ben Yeşim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tığ işi mozaik motifli bir çanta hazırladım. Çantamızı yaparken 4,5 milimetre tığ ve 3 yumak pamuklu makrome ipi kullandım. Siyahtan yarım yumak, krem renginden yine yarım yumak kullandım. Yani yarım yumak bile değil aslında. Ve hardal renginden de yaklaşık 2 yumak ip kullandım. Çantanın sapını ben hazır çanta sapı taktım. Siz kendiniz de yapabilirsiniz. Diğer bu mozaik tığ işi tekniği diğer motifli çanta örüm tekniklerine göre çok daha basittir. Yaparsanız sizi yoracağını düşünmüyorum. Eğer daha önce hiç tığ işi mozaik tekniği ile bir çalışma yapmadıysanız bu çantada bu tekniğin temel motiflerinden bir tanesini kullandım. 12'nin katlarıyla uygulanan bir motif, yani sadece şurası 12'nin katlarıyla yapılıyor bu motif. Çantamızın tabanını yaparken yuvarlak bir taban hazırladım. Siz oval taban üstüne de yapabilirsiniz. Kare taban üstüne de yapabilirsiniz. Ya da hazır tabanlar da kullanabilirsiniz. Alt tabanı kendiniz örmek zorunda değilsiniz. Ölçülerini, yine taban ölçüsünü de kendinize göre ayarlamanız mümkün. Sadece tabanınızı ördünüz, bitti, ya da hazır taban kullanacaksınız. En son yaptığınız sık iğne sayısının 12'nin katlarında olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer ilk sırada bunu tutturamadıysanız, başka bir taban yapıyorsanız eğer, ikinci sırada 12'nin katlarına doğru çalışma yapmanız gerekiyor ki bu da çok zor olmayacaktır. Çünkü geniş tabanlarda artış yapmak her zaman daha rahattır. Püsküllerine gelince, şimdi şu kısımlarını yaparken videoda da göreceksiniz. Bu kısımları için ayrıca bir ilmek açmadım ben buraya. Sık iğnelerin arasından geçirdim. Zincir bağ yaptık ve zincir bağı püskülün içine gizledik. Böylelikle birbirinden ayrı gibi gözükmüyor. Şöyle yakından göstereyim. Çok güzel oldu. Çantamı kullandım ben. Bir gün kullandım. Çok rahat ettim. Çantamda ne var videosu çekiyormuşum şimdi. Tabii ki ne olabilir? Maske var. Evet, böyle yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bu çantayı yaparken video içinde de sıkça söylediğim gibi arkadaşlar, sürekli videodan takip etmek istemiyorsanız, nerede ne yaptım, şöyle mi yaptım, sayılar kaçtı diye sürekli kafa yormak istemiyorsanız, lütfen kağıt ve kalem alarak her sıranın başında söylediğim rakamları not ederseniz sıra sonuna kadar beni takip etmek zorunda kalmazsınız. Çok daha kolay, çok daha rahat, hızlıca bir örüm sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma yeni ziyaret ediyorsanız ve hala abone değilseniz, abone olmayı ve bundan sonra gelecek hiçbir videoyu kaçırmamak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Takıldığınız bir yer olursa lütfen yorumlara çekinmeden yazın. En kısa zamanda dönüş yapacağımdan emin olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Çanta için 3 renk kullanacağım. Kullandığım ipler koton makrome ipi ve şöyle bir tane de hazır askı aldım. Bu hardal rengiyle aynı renkte. Askıyı ben yapmayacağım. Bu hazır askıları çok seviyorum. O yüzden bunu kullanacağım. Çantayı tabandan itibaren örmeye başlıyoruz. Döne döne örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi çantanın tabanını ben ördüm. Size küçük bir örnekte nasıl örülmesini göstereceğim. Çünkü örneğin devamında
çok karıştırmayacağınızı düşünüyorum taban yaparken. Basit bir tabandır. Marullanma ve kasma yaşayacağınızı düşünmüyorum. 4,5 milimetrelik bir tığ kullanacağım taban yapımı ve çanta yapımı için. Burada dikkat etmeniz gereken nokta, özellikle çantanın tabanını yaparken çok fazla sıkı yapmamanız. Çok fazla sıkı yaptığınız takdirde üste doğru bir kapanma ve yaşayabilirsiniz. Buna dikkat edelim lütfen. Şimdi sihirli halka yapıyorum. Kısa olan tarafı avucumun içine aldım. Uzun ipi iki parmağımın üstünden dolandırarak şöyle karşıya atıyorum. Ve kısa ipin altından tığımı geçirdim ve uzun ipimi buradan çektim. Sihirli halkamız oluştu. Bir tane zincir çektim ve halkayı kapattım. Bu halkanın içine 5 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. 5 sık iğne. 2 3 4 ve 5. Kısa ipi hafifçe çektirdim. Ve ilk yaptığım ilmekten tığımı geçiriyorum. Her iki ilmeğinden tığımı geçirdim. Kaydırma yapıyoruz. Ve buraya bir tane zincir çektim. Sadece bu sıra için geçerli çektiğim zincir. Bundan sonra sıramızı kapatırken zincir çekmemize gerek kalmayacağız arkadaşlar. Şimdi bir zincir çektim. Bu sırada hepsine ikişer tane sık iğne yapıyoruz ve ikinci turda sık iğne sayımızı 10'a tamamlamamız gerekiyor. Kaydırma yaptığım sık iğneden değil, onun hemen yanındaki sık iğneden batıyorum, tekrar çekiyorum ve hepsine çift batıyorum. Çiftlerimizi sayalım. Bakın, bir çift, iki çift, üç çift, dört çift ve en sonundaki sık iğnenin de başından batıyorum. Beşinci çiftimi buraya yapıyorum. Şimdi bu sırada sırayı kapatmam gerekiyor. Sırayı nasıl kapatacağız? En son sık iğnemizi yaparken ilmeği alttan çektik. Sık iğneyi tamamlamıyoruz. Hemen yanındaki, şurada ilmeğimiz var. Yanındaki ilmeğin arkasındaki ilmekten tığımı geçiriyorum ve ipimi buradan çekerek kaydırma yaparak bu sırayı tamamlıyorum. Şimdi üçüncü turda tekrar hepsini çift batacağız. Eğer ikinci turda çok sıkı çalışmadıysanız bundan sonraki turlarda sık iğnelerimizi her zaman ortalara batarak, ilmek üstlerine değil de şurada ortadaki yerden batacağız. Tığımızı buradan çıkartacağız arkadan ve ilmeğimizi buradan çekerek sık iğne yapacağız. Şimdi ne demiştik? Üçüncü turda da hepsini çift batacağız demiştik. Şimdi ilk çiftimi yaptım ve hemen buraya bir tane işaretleyici takıyorum ki sıramın başını kaybetmeyeyim. Bu işaretleyiciniz taban yapımına kadar bunu sürekli bir üst sıraya taşımanız gerekiyor, yoksa karıştırabilirsiniz. Yanındaki sık iğneden devam ediyorum. Başına değil, ortadaki yerlerinden batıyorum.
Tığımı buradan çıkardım ve 2 tane. Her ilmeğe 2 tane batacağız. Yanından devam ediyorum. Tekrar yanından. Eğer bu 3. sırada ortalarına batmakta zorlanıyorsanız yine üstlerden ilmek alabilirsiniz. Üstlere de batabilirsiniz. 4. sıraya geçtiğimizde ortalarına batmanız çok daha kolay olacaktır. Ortalarına batarken şöyle battık ve yine arkada tığın ortadan çıkmasına dikkat edelim. Örgünüz çok daha düzgün olacaktır o şekilde. Bu turda da hepsine çift batacağız. Son sık iğnemi yaptım. Yeni sıramı kapatacağım. İşaret taktığım ilmek benim her zaman yeni başlangıç sıram. Dolayısıyla buradan örüp bu tarafa doğru geldiğimde işaret koyduğum ilmeğe sık iğne yapmamam gerekiyor. Yaparsam sıram karışacaktır. Ama kapatırken buradaki işaretli olan sık iğneyi kullanacağım. Son sık iğneme de çift batmam gerekiyor. Birini yaptım. Şimdi ikincisini yapıyorum. Kapatmadım sık iğnemi ve yine yeni sırama geçerken buradaki halkayı kapatmam için sık iğnemin arkasındaki ilmekten tığımı geçirdim ve buradan yaparak halkamı kapattım. Sık iğnemi ne yapacağım? Hemen çıkartacağım işaretleyicimi. Yeni tura başladığım zaman ilk yaptığım yeni turda ilk yaptığım sık iğnenin üstüne işaretleyicimi takacağım ki karıştırma olmasın. Şimdi 4. sırada bir tek bir çift olarak devam edeceğiz. İlk sık iğnemden yine burada kaydırma yaparak halkamı kapattığım ilk sık iğnenin yine ortasına batıyorum ve bir tek bir çift olarak yapmaya devam edeceğim. İlk tekimi yaptım. Hemen işaretleyicimi takıyorum. Şimdi yanındakinden devam ediyorum ve buraya da 2 tane sık iğne yaptım aynı yuvanın içine. Şimdi bir tek bir çift olarak örmeye devam edeceğim. Bir tek, yanındakinden devam ediyorum. Bir çift. Bir tek, yanındakine çift. Bir tek, hemen yanındakine çift. Bu şekilde başlangıç noktama kadar devam ediyorum. Bir tek bir çift olarak sıramın sonuna kadar devam ettirdim. Şimdi son çiftimi yine en sondaki ilmeğe yapıyorum. Kapatmıyorum sık iğnemi. Çünkü işaret koyduğum ilmekten tığımı geçirdim. Arkasındaki ilmekten ipimi buradan çekiyorum
ve kaydırma yaparak bu sıramı kapatmış oldum. Bakın şöyle gördüğünüz gibi hiç çıkıntısı olmayan yüz yuvarlak bir tane taban elde edeceğiz. Bu şekilde devam ederek. Şimdi dördüncü sırayı bir tek bir çift olarak devam etmiştik. Şimdi 5. sırada hepsine tek yaparak bu sıramızı da kapatacağız. Şimdi işaretleyiciyi çıkardım. Yeni sıraya başlıyorum. Hepsine tek batacağım ve ilk ilmeğimden battım. Arkasından çıkardım. İpimi çektim. Bir de taban yaparken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Sık iğnemi yaparken battım, çektim. Çektiğim yerden hemen sık iğne yapmıyorum. Biraz yukarıya doğru atıyorum. Yani tığım, ipim ve tığım buradaki ilmeklerin üstüne gelecek şekilde, buradan değil de şöyle yukarıya doğru çekiyorum ipimi ve sık iğnemi buradan yapıyorum. İlk sık iğnemi yaptım. Sıramın başını kaybetmemek için hemen işaretleyicimi takıyorum. Şimdi hepsine çift batacağım. Tek batacağım, pardon. Uzattım ilmeğimi ve sık iğne yaptım. Yanından devam ediyorum. İlmeğimi uzattım, sık iğnemi yaptım. Hepsini tek batarak sıra sonuna kadar devam edelim. Ve yuvarlak taban çalışırken şöyle elinizle düzelterek tamamlarsanız sıranızı kusursuz bir taban yapabilirsiniz. Sıra sonuna kadar tek batalım. Sıra sonuna kadar geldim. Hepsine tek batarak son sık iğnemi yaptım. Tamamlamıyorum. Sıramı kapatacağım. İşaretleyici taktığım ilmeği yine arkasından geçirdim tığımı ve şöyle kaydırma yaparak bu sıramı da kapatmış oldum. 6. sıraya geçiş yapacağız. 6. sırada 2 tek bir çift olarak sıramızın sonuna kadar devam edeceğiz. Şimdi ilk tekimi yapıyorum. Hemen işaretleyicimi taktım. İki tek, bir çift. İki tek, bir çift. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. İki tek bir çift olarak da kapattım. Şimdi hepsine tek batarak 7. sırayı da kapatacağım. 7. sıradan sonra 8. sırada 2 tek bir çiftle başlayacağız. Daha sonra 3 tek bir çift olarak devam edeceğiz. Bundan sonra tek bir arttıracağız, bir sıra arttıracağız, bir sıra arttırmadan örmeye devam edeceğiz. Bunun mantığı bu şekilde: bir sıra artış yaparak ör, bir sıra arttırmadan hepsine birer tane sık iğne yaparak örmeye devam et olacak bunun mantığı. Ve her zaman yeni başladığımız sıraya 2 çift bir tekle başlayacağız. Şimdi biz 4 tek bir çift sırasına geldiğinizde de yeni sıraya başlarken sıranın en başında her zaman 2 tek bir çiftle başlayacaksınız. Şuradan devam edip şuradan göstereceğim şimdi size. Benim başlangıç noktam
bu kısım. Ve her yeni sıraya yükselirken tek ördüğüm sıralardan sonra 2 tek bir çiftle başlıyorum. Daha sonra sıram bana neyi gösteriyorsa 2 tek bir çiftle başladım. Daha sonra 3 tek bir çift, 3 tek bir çift olarak devam ettiriyorum sıramın sonuna gelene kadar. Bir üst sıraya geçtim, hepsine tek ördüm. Bir üst sıraya geçtim, 3 tek bir çifti yaptıktan sonra hepsine tek ördüm. Bir üst sırada yine 2 tek bir çiftle başlayıp 4 tek bir çift olarak devam ettim arkadaşlar. Ve burada 2 tane yaptığım sık iğnemi 4'e tamamlamam gerekiyor ya. Dolayısıyla buradan dönüp geldiğimde kapatırken sıramı 4 tekin ikisini sıranın sonunda yapmış oluyorum. Bunu yapmak için sizin ekstra bir gayret göstermenize gerek kalmayacak. İlmeğinizi doğru yere taşıdıysanız başlangıç sıranızı buraya mutlaka işaretleyici takın, yoksa karışır. Doğru yere taşıdıysanız, her sırada taşıdıysanız mutlaka sayılarınız sıranın sonunda da denk düşecektir. Diyelim ki 10. sıraya geldik. 2 tek bir çiftle başlayacağız yine. Daha sonra 4 tek bir çift olarak devam edeceğiz. Burada yaptığımız 2 tane sık iğnenin son kalan ikisini de sıranın sonunda yaparak yine 4 tek bir çift olarak sıramızı devam ettirmiş olacağız. Bunu yapmamızdaki tek neden buradaki ovalliği kaybetmemek. Çünkü sık iğneler hep aynı yere denk geldiği zaman yuvarlak taban yaparken buralarda köşeleşme oluyor. Bu tabanda da hafif bir köşe var ama gördüğünüz gibi çok net değil. O yüzden bu şekilde devam edeceğiz. Hangi sırada ne yapmanız gerektiğini açıklamalar bölümüne tek tek yazacağım arkadaşlar. Bu tabanı kaç sırada bitirdim, hangi sırada kaç ilmek arttırdım, nasıl yaptım, hepsini açıklamalar bölümünde göreceksinizdir. Yani şöyle buradaki yazan rakamların sıra numaralarıyla birlikte açıklamalar bölümüne yazacağım. Oradan bakarak tabanınızı bitirebilirsiniz. Şöyle tersini çevirdiğimde de zaten taban tam oturuyor. Hiçbir yerinde fazlalık yok. Tabanı 10 tek bir çift olana kadar örmeye devam ettim. Ve en son 10 tek bir çift ördükten sonra bir sıra tek örerek tabanımı tamamladım. Tabanın genişliği 27-27,5 santim oldu. Bu elden ele değişir bu ölçüler ama çok fazla değişmez. Şimdi bu sıradan sonra modelimizi kurabiliriz. Burada sık iğne sayınız önemli. Sık iğne sayınız tabanınız bittiğinde 120 olması gerekiyor arkadaşlar. Daha büyük bir çanta yapabilirsiniz veya daha küçük bir taban yapabilirsiniz. Bu çanta size büyük gelmiştir, küçük örmek istersiniz. O da mümkündür. Bizim üst sıralarda koyacağımız desenin sık iğne sayısı 12'nin katları. Dolayısıyla daha büyük veya daha küçük bir çanta yapmak istediğinizde 12'nin katlarında
bir sık iğne sayısına ulaşmanız gerekiyor. Aynı boyutta olmayabilir çantalar. Yuvarlak taban yapmak istemezseniz, oval taban yapmak isterseniz, kare taban yapmak isterseniz hiç fark etmez. Mühim olan sık iğne en son yaptığınız sıradan sonra sizin buradaki sık iğnelerinizin sayısının 12'nin katları olması gerekiyor. Diyelim ki tabanınızı yaptığınız sık iğne sayınız 12'nin katlarına denk gelmedi. Ne yapacaksınız? Tekrar artış yapıp tabanınızı büyütmenize gerek yok. Diyelim ki 3 tane 3 sık iğne veya 4 sık iğne eksik geldi. Biz bir süre daha düz olarak öreceğimiz için, sadece sık iğne olarak duvar çıkacağımız için çantaya her sırada birer tane artırarak istediğiniz sayıya ulaşmanız mümkün olur. Böylelikle hem tabanını büyütmemiş olursunuz hem de sizin için çok daha kolay olacaktır. Şimdi burada yapmamız gereken şey, son sık iğnemi bağladım, sıramı kapattım. Burada yine arka ilmeklerden batarak yukarı doğru çıkacağız ve bundan sonra çantamız bitene kadar sık iğnelerimizi arkadaki ilmekten batarak örmeye devam edeceğiz. Burası önemli çünkü ilerleyen sıralarda önlerde bıraktığımız bizim bir sıra ilmeğimiz desenimizi kurmak için bize lazım olacaktır. Desenli bir çanta vayu çantalar gibi desenli olacak ama vayu tekniğiyle örmeyeceğiz. Mozaik tığ işi tekniğiyle öreceğiz. Çok daha basit bir tekniktir ve diyelim ki başka tekniklerle örülen desenli çantaların örüm süresi 10-15 gün sürerken mozaik tığ işi tekniğiyle yapılan desenli bir çantanın örümü 3 gün sürebilir. Çünkü çok daha basittir. Şimdi başlayalım. Burada arkadaki ilmekten alarak sıramızı kapatıyorduk, biliyorsunuz. Şimdi sadece bu sıraya özgü ilk sık iğnemi yaparken her iki ilmeğe batacağım ve yeni sıraya geçerken ilk sık iğnemi burada yapacağım. Bundan sonra zaten sıra kapatmadan dümdüz örüp çıkacağız. Ama yine işaretleyicinizi mutlaka kullanın. Ve şimdi sadece arkadaki ilmeklerden batarak sıramın sonuna kadar örmeye devam edeceğim. Sıramın sonuna kadar arkadaki ilmeklerden sık iğnelerimi yaparak geldim. Bakın burada birer tane ilmeğim kaldı. Bunları şimdi kullanmayacağız. Tabii bir süre daha sadece sık iğne yapacağız. Ondan sonra zaten renk değişikliğine geçeceğiz. O yüzden buradaki işaretleyiciyi çıkarmamanız önemli. Çünkü çantanızın sırasını karıştırmayın. Şimdi ne demiştim? Bundan sonra sıra kapatmak yok demiştim. Şimdi işaretleyicimi çıkardım. Yine arkadaki ilmekten tığımı battım ve tekrar bir üst sıraya geçerek buraya sık iğnemi yaptım ve işaretleyicimi taktım ve yine arkadaki ilmekleri kullanarak sık iğne örmeye devam edeceğim. Bu şekilde örmeye devam edelim. Daha sonra renk değişikliğine geçeceğimiz zaman tekrar beraber olacağız. Tabanı yaptıktan sonra 5 sıra sık iğne yaparak yukarı doğru çıkmaya başladım. Şimdi bu kısımda eğer ki yukarı doğru çıkarken çantanız şu şekilde oluyorsa, yani içe dönük bir duvar oluyorsa tığ işini sıkı demektir. Bu yüzden sıkı çalışmayacağız arkadaşlar. Tığ işimiz sıkı olmasın ki çantamızın formu bozulmasın.
O yüzden eğer eliniz sıkıysa 5 sıra sık iğne ile ördükten sonra elinizi çantanızın içine koyun ve şu şekilde bir düzeltin. Düzeltin ki çantanızın hem tabanı otursun hem de sıkı yaptığınız içe dönük olan duvar düzelsin. Ama tabii elinizi sıkmadan yapmanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Şimdi hardal rengimizle işimiz bitti. Bundan sonra krem ve siyah rengimizle örmeye devam edeceğiz. Ama arkadan ip yürütmeyeceğiz. Mozaik çalışmalarında arkadan ip yürütülmez arkadaşlar. Çok daha basit olacaktır. Şimdi son sık iğnemi tamamlamıyorum. Beyaz rengimle tamamlıyorum son sık iğneyi. Krem rengimle tamamlıyorum. Ve bu sırada yine şu kısa ipimi de arkadan yürüterek bütün sık iğnelerime birer tane sık iğne yaparak sona kadar geleceğim. Hepsine sık iğne yapıyorum. Hardal rengimi kestim bu arada. Arkadan da daha sonra buradan bunu dikeceğiz ve o da görünmeyeceğiz. Şimdi bir sıra krem rengimizle örmeye devam edelim. Sona kadar. Daha sonra yine başladığımız noktada krem renginin üstüne bir sıra siyah rengimizle sık iğne geçelim. Tabii bu arada ipimizi koparmayacağız. Yine tekrar şu kısma geldiğimizde ben siyah renge geçerken tekrar size göstereceğim. Daha sonra zaten deseni kurmaya başlayacağız. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Krem rengimle de sık iğnelerimi yaptım. Şimdi buradaki son sık iğnemin üstüne de yine krem rengimle sık iğne yapacağım. İpimi çektim. Tamamlamıyorum. Krem rengi ipimi arkaya aldım. Siyah renkteki ipimi tığıma geçirdim. Ve tığımı artık siyah rengimi aldığım için siyah rengimle örmeye devam edeceğim. Krem rengi ipim arkada beni bekleyecek. Yürütmüyorum. Bıraktığım yerde durmaya devam ediyor. Ve bir sırada siyah rengin üzerine sık iğne örmeye devam ediyorum. Bir sırada siyah renkle öreceğiz. Her yeni sıraya geçerken renk değiştireceğiz. İpimizin rengini değiştireceğiz. Ama ipimizi koparmayacağız. Bekleyecek bizi sıramızın başında. Şimdi bu şekilde bir sıra daha bu renkle işimizi bitirelim. Sıra sonunda tekrar görüşelim. Ben desenimin siyah renkte olmasını istediğim için yine bakın arkadaki ilmekten sık iğnemi yapıyorum. Bunu söylemiştim. Unutmayalım. Desenimin siyah renkte olmasını istediğim için ikinci renk olarak siyahı belirledim. Şimdi artık hardallı işimiz bitti. Bir krem bir de siyah renk çalışacağız. Desenin siyah renkte olmasını istediğim için ikinci renk olarak siyahı seçtim. Siz de o şekilde yapın. Orası önemli çünkü. Şimdi bu şekilde sık iğnelerimizi yaparak sona kadar gelelim. Evet, sıramın sonuna kadar geldim. Buradaki sık iğnemin de
Bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi her sıranın sonunda ipliğimizi bu şekilde değiştireceğiz. Son sık iğnemizin arkadaki ilmeğinden batacağız. İpimizi buradan çekeceğiz. Tamamlamayacağız. Arkada beni bekleyecek ve diğer rengimi alacağım. Sık iğnemi bu rengimle tamamlayacağım arkadaşlar ve bu ipi de arkadan şöyle hafifçe çektirin. Şimdi modelimizi kurmaya devam edeceğiz. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi 3 tane sık iğne ile 3 tane trabzanla başlayacağız ve buraya dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi trabzanlarımı yaparken mozaik tığ işi çalışmalarında, şimdi biz sık iğnelerimizi yaparken ne yapmıştık? Önde birer tane ilmek bırakmıştık. Dolayısıyla sık iğnelerimizi, trabzanlarınızı yaparken üste batmayacağız. Alttaki ilmekten tığımızı geçirerek trabzanlarımızı yapacağız. İpimi doladım. Şimdi 3 trabzanla başlıyorum arkadaşlar. Tığımda olan aynı renkten hemen sıramın başındaki ilmeğin altında ilmek var. Tığımı buradan geçirdim. İpimi çektim. Uzatmıyorum. Çektiğim yerde ve trabzanımı buraya yapıyorum. İpimi doladım. Trabzanımı yaptım. Arkadaki sık iğnem boş kaldı. Dolayısıyla bir sık iğne, hemen yanından devam ediyorum. Karıştırıp da arkadaki ilmeğe batmayalım lütfen. Şimdi ipimi doladım. Hemen yanındaki sık iğnenin altında tığımda olan aynı renkten ilmek var. İlmekten tığımı geçirdim. İpimi çektim. Yukarı doğru uzatmıyorum trabzanımı yaparken. Çektiğim yerde trabzanımı yapıyorum. 2. Tekrar hemen yanından devam ediyorum. Çektim, uzatmadım. Çektiğim yerde ve 3 tane trabzan yaptım. Şimdi 2 tane sık iğne yapacağız. Yanından devam edeceğim hep. Zaten üstte yaptığım sık iğnelerimi trabzanlarım kapattı. Dolayısıyla hemen yanından devam edeceğim. Bakın şuradan da görebilirsiniz. Burada trabzanım var. Şuradan devam edeceğim ve sık iğnelerimi yaparken 2 ilmek var biliyorsunuz ve yine arkadaki ilmekten batarak sık iğnelerimi yapacağım. 2 sık iğne. Şimdi 3 trabzan, 2 sık iğne, 1 trabzan, yanından devam ediyorum. İki sık iğne yaptım. Bakın bunun altları boş, hemen yanına yaptım. Buradan da takip edebilirsiniz. 1 trabzan, yanından devam ediyorum. 1 sık iğne, tekrar 1 trabzan, 2 sık iğne ve 2 trabzan. Ne demiştik? Bu sırayı şimdi sıra sonuna kadar tekrar edeceğiz. En son 2 trabzan yaptık. Başa dönüyoruz. Başta nasıl başladıysak 2 trabzandan sonra bakıyorum ben başıma. 3 tane trabzan yapmışım ve 3 trabzanla devam ediyorum. 1 2 3 trabzan, ne yapmışım? 2 sık iğne, 1 trabzan, 1 sık iğne, tekrar 1 trabzan,
sık iğne ve 2 trabzan. Bu şekilde yine burada bıraktım. Yine başa döneceğim. Bakacağım başta ne yapmışım. 3 sık iğne, 3 trabzanla başlamışım. Burada 3 trabzandan devam edeceğim. Şimdi birinci sıramız, lütfen not alın. Mozaik tığ işi çalışırken not almanızda fayda var. Dönüp dönüp videoya bakmak zorunda kalmazsınız. Geri sarmak zorunda kalmazsınız. İşiniz daha hızlı biter. Yani öğrenci gibi lütfen not alalım. Ben de bakın bunu ben bir kırlent yapılmıştı. Pinterest'te gördüm bu modelden bir kırlent yapılmıştı. Ben o kırlentin fotoğraflarına bakarak kendime bir yol haritası çizdim. O yüzden benim söylediğim rakamları lütfen not alın sıra başlarında. Şimdi birinci sıraya nasıl başlıyoruz? Sık iğne ve trabzan yapmayı öğrendik. 3 trabzan, 2 sık iğne, 1 trabzan, 1 sık iğne, 1 trabzan, 2 sık iğne ve 2 trabzan. Buradan sonra başa dönüyorum. Nasıl not almışım ben? Yapmam gereken sıralamayı not almışım. Ne demiştik? Mozaik motifimiz 12'nin katlarıyla oluşacak demiştim. Ve biz ilk sıralamamızı yaptık. Bakın buradaki rakamları toplarsanız rakamların toplamı 12. Dolayısıyla bunu sürekli tekrar edeceğiz. Şimdi DC'ler, trabzanlar, SC'ler sık iğnedir. 3 trabzan, 2 sık iğne, 1 trabzan, 1 sık iğne, 1 trabzan, 2 sık iğne ve 2 trabzandan sonra bunları not alın. Ok çıkarın ve tekrar okunuzda buraya geri dönün. Yani deyin ki ben bunu yaptıktan sonra şuradan devam edeceğim. Ve böylelikle yaptığınız modele de bakmak zorunda kalmazsınız. Benimle birlikte söylediğim zaman not alın ve sürekli örmeye devam edin. Bir kere sadece tek bir mozaik çalışması yaptıktan sonra bırakmayacaksınız bu tekniği. Çok basittir. Şimdi dediğim gibi baştan alarak sıralamayı sona kadar tekrar ediyorum. Sıramın sonuna kadar geldim. Şimdi başlangıca geri dönüyorum ve en son benim bu sıranın sonunda 3 tane DC yapmam gerekiyor. Yani 3 trabzan yapmam gerekiyor. Şimdi iki ve 3. 2 ilmek çıkardım tığımdan. Yine bekletiyorum. İlmeğimi tamamlamadım. Siyah rengim neredeydi? Burada. Bu ipimi aldım ve bu ipimle trabzanımı tamamladım. Bu ipimi de hafifçe buradan çektiriyorum. Şimdi 3 sık iğne ile devam edeceğiz. Desen birbirini tekrar edeceğiz. Sıra başlarında ve sıra sonlarında başlama ve bitirme yeri olmayacak. İç içe geçen bir desen elde etmiş olacağız. İkinci sıradan devam ediyoruz. 3 sık iğne, yanından devam ediyorum. 1 trabzan, 5 sık iğne, yanından devam ediyorum yine. 1 2 3 şöyle tutalım. 4 5 1 trabzan, 2 sık iğne. Bu
sıralamayı takip edeceğim. 2 sık iğneden sonra başa dönüyorum. Artık not aldığınızı ümit ediyorum. 3 sık iğne, 1 trabzan, 5 sık iğne, 1 trabzan ve 2 sık iğne. Tekrar başa dön. Tekrar ederek bu sırayı tamamlayalım. 3. sıradan devam ediyoruz. 2 tane sık iğne ile başlıyoruz. 3. sıraya. 2 sık iğne, pardon, 2 trabzanla başlıyoruz. 2 trabzan, 2 sık iğne, 2 trabzan, 1 sık iğne, 2 trabzan, 2 sık iğne, 1 trabzan. Bir trabzanımızı yaptık. Başa dönüyoruz ve modeli tekrar ederek sona kadar geliyoruz. 4. sıradan devam ediyorum. 2 sık iğne ile başlıyoruz. 2 sık iğne, 1 trabzan, 3 sık iğne, 1 trabzan, 3 sık iğne, 1 trabzan. Şimdi kolaylık olması açısından söyleyelim. Bu sıranın devamı 3 sık iğne, 1 trabzan olarak kapanacak arkadaşlar. Şimdi buradan sonra 3 sık iğne, 1 trabzan olarak devam edelim ve sona kadar gelelim. Sıramın sonuna kadar 3 sık iğne, 1 trabzan yaparak devam ettim. Şimdi 3 sık iğne yaptım. Sıramın sonundayım. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. 3 sık iğne yapıyorum. 1 trabzan yapacağım. Ve en sondaki ilmeğe de bir tane sık iğne yapıyorum. Sıramı tamamlamıyorum. İpimi kapatmıyorum ve diğer rengime geçiyorum. Beşinci sıradan devam edelim. 1 trabzan, çanta iyice kalıba oturdu. O yüzden biraz örmekte zorlanıyorum. 1 trabzan, 2 sık iğne yapıyorum. Hep yanından devam ediyoruz. 1 trabzan, 2 sık iğne, 2 trabzan, 3 sık iğne, 2 trabzan, 2 sık iğne,
buradan sonra başa dönüyorum. Bir trabzan, 2 sık iğne, 2 trabzan, 3 sık iğne, 2 trabzan, 2 sık iğne yapıp sonra tekrar başa dönüyorum. Bu sırada yine tekrar edelim. 6. sıradan devam ediyoruz. Bir sık iğne ile başlıyorum. Bir sık iğne, bir trabzan, 3 sık iğne, 3 trabzan, 2, 3 sık iğne, 1 trabzan. Burayı yaptıktan sonra başa dönüyorum ve tekrar ederek sona kadar geliyorum. 7. sıradan devam edelim. 2 sık iğne, 2 trabzan, 5 sık iğne, 2 trabzan, 1 sık iğne. Şimdi bu sıradan sonra başa dönüyoruz ve buradaki sırayı tekrar ederek sona kadar geliyoruz. 9. sıradan devam ediyorum ve bir trabzanla başlıyorum. Ve 11 sık iğne. On bir. 11 sık iğne ve tekrar bir trabzan. Sıralama bu şekilde. Bir trabzanla başlıyoruz. 11 sık iğne yapıyoruz. Sonra tekrar bir tane trabzan yapıyoruz. Bir trabzan 11 sık iğne tekrarımızdır. Bu sırayı da dönelim. Bir üst sırada tekrar görüşelim. Şimdi bitirdiğimiz sıra bizim 8. sıramızdı. Onu 9 diye yanlış söyledim. Şimdi 9. sıraya yeni başlıyoruz. Bir sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne, 5 trabzan, 3, 4 ve 5. Ve bir sık iğne. Şimdi bu sıranın
Nasıl başladık? Bir sık iğne, 5 trabzan yaptık. Sonra tekrar bir sık iğne yaptık. Ve bu sıranın sonuna kadar 5 trabzan, bir sık iğne olarak yapalım ve bu sırayı da kapatalım. 10. ve son sıradan devam edelim. Şimdi 6 sık iğne ile başlayalım. Bir trabzan, altı sık iğne, bir trabzan, 11 sık iğne, Tamam mı? 5, 6, 7, 7, 10, 11. 11 sık iğne ve bir trabzan. Şimdi bu sıranın sonuna kadar 11 sık iğne, bir trabzan yapacağız. Şu kısmı tekrar edelim. 11 sık iğne, bir trabzan, 11 sık iğne, bir trabzan yaparak sıra sonuna kadar gelelim. 10. sıramızdan sonra, yani bu sıranın sonundan sonra tekrar sıramıza geri dönüyoruz ve birinci sıradan itibaren modeli tekrar etmeye başlıyoruz arkadaşlar. Ben bu deseni bir sıra daha tekrar ettikten sonra tekrar karşınıza geleceğim. İkinci deseni sadece 9 tekrar yaptım. 10. sırada örmedim ikinci deseni. Şimdi burada iplerimi kopardım. Şu 2 ilmekten tığımı geçirdim. Bunu buradan çekiyorum. Bunu burada düğümledim. Şimdi turuncu rengimle devam edeceğim. Ve bir süre yaklaşık 15 santim sık iğne yapacağım. İlk ilmekten tığımı geçirdim. İpimi çektim. Ve hemen yanından bu sefer sık iğnelerimizi yine arkadan batıyoruz. Ve bütün sıra boyunca dönerek sık iğne sıram 15 santim olana kadar örmeye devam edeceğim. Daha sonra zaten çantamız bitmiş olacak. Tabii siz deseni de tekrar ettirebilirsiniz. Ama ben bu şekilde yapmayı düşündüm. Sık iğnelerimizi yine sadece arka ilmekleri kullanarak yapacağız. Siyah renkten ve krem renginden sadece yarım yumak kullandım. Şimdi bu şekilde örmeye devam edelim. Sık iğne sıramız 15 santim olana kadar ben öreceğim. Sonra tekrar geliyorum. Çantamız bitti. Tabanı. Bir de şöyle düz koyalım. İçi. Şimdi sık iğnelerimizi yaptıktan sonra bir sıra kaydırma dikiş yapacağız. Sık iğnelerden tığımı geçireceğim ve kaydıracağım. Yandan devam ederek
Bir sıra bu şekilde kaydırdıktan sonra tekrar geliyorum. Çantanın en son kısmını kaydırma yaparak tamamladım ve burada başladığım noktada bitirdim. İpimi oradan kestim. Şimdi bunu buradan içeri alalım. Şimdi bunları iç taraftan dikersiniz. Şimdi çantanın ağzını büzmek için bizim şöyle bir tane hazırladım ben. Bunu çantaya takacağız. 150 tane zincir çektim. Ve bir tarafına püskül taktım. Bakın zinciri püskülün içine geçirdim. Ve şöyle tuttuğum zaman çekiyorum. Gelmiyor. Sağlam oldu. Şöyle de göstereyim. Bu tarafını da takacağız ama bunu çantaya bunu geçirdikten sonra yapacağız. Onun için çantayı bu zincirin sadece bir tarafına yapmıştım. Şimdi bu tarafına yapmadan bu zinciri çantaya geçirmem gerekiyor. Çünkü püskül taktıktan sonra bunu çantaya geçiremem. Şöyle katlıyorum. Tamamen göz kararı yapacağım. Daha önce şurada başlayalım. İsterseniz şöyle kapatarak da yapabilirsiniz. Şöyle tam büzmüş olursunuz. Orası sizin isteğinize bağlı. Şöyle ben göz kararı bir, iki, üç. Üçüncü sık iğnemden şöyle geçiriyorum. 1, 2, 3. Arkadan tığımı geçirdim. Şimdi zincirimi aldım, kordonumu tığıma taktım ve bunu buradan çekiyorum. Döndürdüm. Bu tarafımdayım. Buradan geçiriyorum. Sonra hemen karşısından ve bunu çektim. Zaten ne kadar çok çekerseniz o kadar çok büzülüyor. Yani şunu takmak için ekstra bir buraya ilmek açmaya gerek duymadım. Şimdi buradaki püskülünü yapalım. Püskülü yapmak için şu boyda bir kitap aldım. Yani 16 santim. Siz istediğiniz uzunlukta veya kısalıkta yapabilirsiniz. Ama uzun olması her zaman tercihiniz olsun. Daha sonradan kısaltma şansınız olabiliyor. Ama kısa püsküllerde daha sonradan bir oynama yapılamıyor maalesef. Şimdi buradaki zincirimi şöyle tutturdum. Buradan tutuyorum. Şöyle koydum. Püskül yapacağım. Bunu da zincirimin üstüne koydum ve sarmaya başlıyorum. Zincirinizi yaparken
Bu zinciri çekerken esnemeyi daha sonradan esneme olmaması için siz kendiniz esnete esnete yapın. Daha sonradan şu çok fazla esnemesin. Yani zincirinizi çektikten sonra şöyle esnetin. O zaman uzunluğunu daha iyi anlayabilirsiniz. Şimdi bunu buradan sarıyorum şöyle yanından. Daha sonra ipimi diğer tarafından geçiriyorum zincirin ve sarmaya devam ediyorum. Bu şekilde. Biraz buradan gerdire gerdire yapmayı unutmayalım. İpinizin yumağını elinize alırsanız daha rahat yaparsınız. Çünkü daha sonradan zincire dolanma oluyor. Bir sağ taraftan sarıyorum. Sonra sol taraftan. Bu şekilde saralım. Sardım bu şekilde. Zincirim ortada. Kestim. Bağlamak için de şöyle bir tane ip keselim. Bunu buradan çıkardım. Şu bağlamak için kestiğim ipi ortasından geçirdim. Şöyle bir tane düğüm atıyorum buraya. Bağlama ipimi şöyle bağladım. Şimdi bunu, bakın şu bizim zincirimiz, şunlar da bağlama ipimiz. Şimdi şu bağlama ipini bir kere düğüm attıktan sonra şu zinciri şöyle ikisinin ortasına geçiriyorum ve bir kere buradan sarıyorum. Daha sonra bunu da buradan sarıyorum. İkisini de tekrar yukarı çekiyorum. Zincir ortada olduğu için bir tane düğüm daha attım. Şimdi şöyle düzeltiyorum püskülümü ve sarıyorum
geri kalan iplerimle birlikte düğüm atıyorum. Tekrar sardım. Her iki ipi birden sarıyorum. Düğüm atıyorum. Sonra tekrar çevirip arkadan sarıyorum. Şimdi buraya bir düğüm daha atacağım. Buradaki benim bağlama ipim kısa kalmış. Kısa yapmışım. Siz daha uzun bırakırsanız onları da şu yanlardan şöyle püskül gibi sarkıtabilirsiniz. Bakın şu ilk yaptığımda daha uzun bırakmışım. Şimdi bunları buradan keselim. Pamuklu makrome ipi kullanıyorsanız buralarda sökülme olmuyor biliyorsunuz. Ama eğer parlak makrome iplerinden kullanacaksanız onlarda sökülmeler olur. O yüzden yani şu uç kısımlarında sökülmeler olacaktır. Polyester makrome ipi kullandığınız zaman bu parlak olanlardan. O yüzden onlarla yaptığınız zaman uçlarını yakmanız gerekiyor. Bunu da buradan keselim. Şöyle göstereyim. Çeksem de şu gelmiyor. Çok sıkı yaptım. Şimdi şunları eşitleyelim. Püskülleri çekiyorum. Ya da daha az çekerim. Videomuz bu kadardı. Çanta yapımı bu kadar bitti. Buradaki iplerini, şu ipleri arkadan iğne ile dikmeyi unutmayalım. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Hoşça kalın.